Herkese merhaba, ben Efekan. Paris videomun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde Güneş şehrin en keyifli kafelerinden birinde enfes bir Fransız kahvaltısıyla başlıyoruz. Ardından Paris'in simgelerinden biri olan Notre Dame Katedrali'nin büyüleyici atmosferine giriyoruz. Sonra şehrin tepelerine çıkıp Sacré-Cœur Bazilikası'ndan Paris manzarasını izliyoruz. Günün ilerleyen saatlerinde Fransız mutfağının özel lezzetlerini deneyeceğimiz bir restorana uğruyoruz. Ardından Louvre Müzesi ve çevresinde bir yürüyüşe çıkıyoruz. Ve finalde Paris'in biraz dışına çıkarak rüya gibi bir yer olan Chantilly Şatosu'na gidiyoruz. Burada ünlü Chantilly kremalarıyla yapılan tatlıların tadına bakıyoruz. Hazırsanız Paris'in tarihini, kültürünü ve lezzetlerini birlikte keşfedelim. Evet, şimdi kahvaltı için Cozy diye bir mekana geldik. Burası Notre Dame çevresinde bulunuyor. Giriş için biraz sıra bekledik. Çok kalabalık bir mekan. Yaklaşık 15 dakika civarı bir sıra bekledik. Şanslı olmasak biraz daha fazla bekleyebilirdik belki. Şimdi siparişlerimizi verdik. Bekliyoruz. Evet, siparişler geldi. Şöyle önümde bir baconlı, yumurtalı bir broş var. İçi çok güzel. Şöyle bayağı yumurtası çok güzel pişmiş. Broşu da çok güzel. Gayet lezzetli. Şimdi ikinci tabağımızı tadıyoruz. Üstüne şöyle bir zeytinyağı gezdiriyorum. Bu da böyle karışık sebzeli, peynirli, rikottalı bir pankek. Bu da gayet güzel. Ama biraz sebze sevenler için daha uygun. Ben çok beğenmedim bunu. Doğru söyleyeyim. Şimdi böyle somonlu bir waffle'ımız var. Waffle'ı çok sıcak, hatta tatlı, altı tatlı, üstünde de somon ve peynirle mükemmel olmuş. Bunu gerçekten beğendim. Evet, şimdi Cozy'den çıktık. Gayet güzel bir kahvaltı oldu, güzel bir güne başlangıç. Şimdi Notre Dame'a doğru gidiyoruz. Notre Dame'ın tadilatı bitti. Şimdi bir içine gireceğiz. Nasıl olmuş bir bakacağız. Kilisenin önünde inanılmaz bir sıra var. İçeriye girmek için bu sırayı beklemeniz gerekiyor. Yaklaşık 10 dakikadır sıradayız. Bakalım ne kadar sürecek. Notre Dame Katedrali, Paris'in kalbinde Seine Nehri'nin ortasında yükselen bir efsane. Gotik mimarinin en etkileyici örneklerinden biri olan bu yapı 850 yılı aşkın bir tarihe sahip. Victor Hugo'nun romanlarında ölümsüzleşmiş, Paris'in ruhunu yansıtan bu katedral, yaşadığı büyük yangının ardından tamamen yenilendi ve bugün yeniden ihtişamıyla karşımızda. İçeri adım attığınız anda vitray pencerelerden süzülen ışık sizi büyülüyor. Yüksek tavanlar, taş sütunlar ve ince detaylarla işlenmiş kabartmalar her bir köşesinde insan emeğini ve inancını hissettiriyor. Dışarıdan baktığınızda görkemli kuleleriyle şehrin simgesi, içeride ise zamanın durduğu, tarihin nefes aldığı bir yer. Notre Dame sadece bir yapı değil, Paris'in kalbi.
Sacré-Cœur Bazilikası'na geldik. Buranın hikayesi biraz dramatik. 1870'lerde Fransa Almanya karşısında büyük bir yenilgi alıyor ve sonrasında iç karışıklıklar, isyanlar devamında geliyor. Fransa burayı bir arınma, bir özür göstergesi olarak Tanrı'ya inşa ediyor. Bazilikanın dışını kaplayan taş türü çok özel bir taş. Her yağmur yağdığında kendini temizliyor. Bazilika Montmartre tepesinde deniz seviyesinden 130 metre yükseklikte bulunuyor. Eyfel Kulesi tabii ki buradan daha yüksekte bulunuyor. Ama burası şehrin doğal zirvesi ve manzara gerçekten mükemmel. Buraya çıkmak isterseniz 222 basamaklı bir merdiven sizi bekliyor. Fakat daha kolayına kaçmak isterseniz yanında bir funikiler var. 90 saniyede sizi yukarıya Sacré-Cœur Bazilikası'na taşıyor. Şimdi size biraz da içinden görüntüler göstereyim. Bazilikanın tavan mozaiği Christ in Majesty yani Yüce Mesih Avrupa'nın en büyük tavan mozaiklerinden biri. Merkezde kollarını iki yana açmış İsa figürü yer alıyor. Başının etrafındaki ışık halkası tanrısal gücü simgeliyor. Kalbindeki kırmızı haç ise sevgi ve fedakarlığın sembolü. Onun etrafında melekler, azizler, Fransa'yı temsil eden figürler ve kalabalık bir ruhani topluluk görülüyor. Aşağı kısımda ise Paris halkı İsa'ya bağlılıklarını sunarken betimlenmiş. Evet, şimdi Sacré-Cœur'ün terasına çıktık. Manzara bu şekilde. ...360 derece panoramik bir manzarası var. Kişi başı 8 euro verdik. Fakat asansör yok. Yaklaşık 250 basamak merdiven çıkmanız gerekiyor, bilginize. Evet, şimdi yol üstü otoparka giderken bir restorana oturduk. There we go. This with this. Bon appétit. Thank you. Siparişlerimizi verdik. Bir adet soğan çorbası, kurbağa ayağı ve peynir fondüsü söyledik. Soğan çorbası bu şekilde. Şöyle bir peynir fondüsü. Yanında et, patates ve ekmekle geliyor. Ve kurbağa ayağı. Bunu ilk defa deneyeceğim. Burada çoğu restoranda var. Gerçekten merak ediyorum. İlk olarak kurbağa bacağından başlıyoruz. En çok merak ettiğim. Şöyle bir göstereyim. Güzel duruyor. Yani tavuktan hiçbir farkı yok. Bence gayet güzel, yenilebilecek bir besin. İğrenç de denmez. Tavuğa çok benziyor. Evet, fondünün tadına bakıyorum. Çok sıcak görünüyor ya. Fondünün içinde 3 çeşit peynir bulunuyor. Bu çok biraz sert gelen o blue cheese. Şimdi soğan çorbasının bir tadına bakıyorum. Üstünde biraz peynir eritmişler.
Yemesi biraz zor. Soğan çorbası mükemmel. Biraz yandım ama çok beğendim. Evet, burada güzel şeyler tattık. Gayet memnun kaldık. Restoranın ismini de kenara bir yere yazacağım. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Notre Dame çevresinde Odette isimli bir tatlıcıya geldik. Burası görmüş olduğunuz gibi küçük küçük tatlılar yapıyor. Çok fazla müşterisi olan yoğun bir mekan. Bu tatlının çikolatalı, vanilyalı, pastacı kremalı ve birçok meyve aromalı çeşidi var. Lezzeti gerçekten mükemmel, küçük profiterol topları gibi bir nevi. Paris'e gelirseniz buradan bu küçük tatlılardan satın almanızı mutlaka öneririm. Evet, şimdi Louvre Müzesi'ne geldik. İçeriye giremeyeceğiz ama ben müzeyle ilgili birkaç bilgi vereyim. Louvre ilk başta bir kraliyet sarayı olarak inşa ediliyor. 12. yüzyılda kale olarak kullanılıp 16. yüzyılda ise saray olarak kullanımına devam ediyor. Ama asıl dönüşümü Louvre'un devrimle beraber geliyor. Fransız devriminde 1793'te halkın kullanımına müze olarak açılıyor. Louvre sadece Fransa'nın değil, dünyanın en büyük müzesi. Yaklaşık 73 bin metrekarelik bir sergi alanı var. İçeride 35 bin adet eser olduğu söyleniyor, tabii ki yaklaşık olarak. Ve o meşhur söylenti, her esere yaklaşık 30 saniye ayırırsanız yaklaşık 100 gün süreceği söyleniyor müzeyi gezmenin. Müzenin tabii ki en önemli ve en rağbet gören eseri Mona Lisa. Mona Lisa neden bu kadar ünlü? İlk başlarda Fransa'da tutulurken İtalyan bir temizlik görevlisi tarafından çalınıyor. Kendi ülkesine ait olduğunu savunuyor temizlik görevlisi. Sonrasında Floransa'da tekrar bulunuyor ve geri getiriliyor buraya. Tabii ki bu çalındığı söylentileri haberleriyle beraber tablo inanılmaz bir önem ve değer kazanıyor. Biz maalesef içeriye giremeyeceğiz ama siz eğer içeriye girmek isterseniz biletinizi mutlaka online almanızı öneririm. Girişte çok büyük kuyruklar olabiliyor. Biletinizi sırayı atlayan şekilde veya Mona Lisa'ya özel randevulu erişim şeklinde alabilirsiniz. Paris'in kuzeyine yemyeşil ormanların ve huzurlu göllerin arasına Chantilly Şatosu'na gidiyoruz. Bu yer sadece bir şato değil, Fransa'nın zarafetinin, tarihinin ve sanata olan tutkusunun bir simgesi. 16. yüzyılda inşa edilen şato, yüzyıllar boyunca Fransız soylularının yaşamına tanıklık etmiş. Giriş kapısından içeriye adım attığınızda göletin üzerinde yansıyan taş duvarlar, heykellerle süslü bahçeler ve mükemmel simetri sizi karşılıyor. Şatonun içi adeta bir zaman kapsülü. Altın işlemeli tavanlar, kristal avizeler, duvarları boydan boya kaplayan tablolar. Her oda farklı bir dönemin hikayesini anlatıyor. Öncelikle Condé Müzesi olarak bilinen sanat koleksiyonu, Louvre'dan sonra Fransa'daki en büyük özel sanat arşivine sahip. Dışarı çıktığınızda ise André Le Notre'nin tasarladığı bahçeler karşılıyor sizi. Versailles bahçelerinin yaratıcısı. Geniş su kanalları, geometrik düzenli çiçek yolları ve uzakta görünen ormanlar, doğa ve mimarinin kusursuz bir uyum içinde buluştuğu bir tablo oluşturuyor. Chantilly sadece görkemli bir yapı değil, Fransa'nın zarafet anlayışının yaşayan sembolü. Chantilly Şatosu'nu özel kılan bir başka şey daha var. Dünyaca ünlü Chantilly kreması. 17. yüzyılda bu şatoda ortaya çıkan bu hafif tatlı krema bugün tüm dünyada bir klasik. Rivayete göre ilk kez şatonun baş aşçısı François Vatel büyük bir ziyafet sırasında bu hafif ve ipeksi kremayı hazırlamış. Ben de Chantilly kremasını tatmak için Chantilly'deki en güzel yerlerden birine geldim. Burası oldukça popüler bir yer. Oturmadan önce 5-10 dakika kadar bir sırada beklememiz gerekti. Tatlılar gerçekten mükemmeldi.
Kremanın o kadar güzel bir lezzeti var ki hangi tatlının içine girse onu bambaşka bir seviyeye taşır. Burada doğduğu yerde şantili kremasını tatmak bambaşka. Sanki yüzyıllar öncesinden gelen bir Fransız geleneğini deneyimliyorsunuz. Tatlılar kadar atmosferiyle de şantili bu Paris yolculuğunun en zarif finali oluyor. Ve böylece Paris yolculuğumuzun sonuna geldik. Her köşesi tarih, her sokağı sanat kokan bu şehir gerçekten de insanın içini dolduran, ilham veren bir yer. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Efekan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.